İşte tüm hikaye bu kazadan sonra başlar ve yazar Paul Sheldon'ın hayatta kalma mücadelesine tanık oluruz. Annie Wilkes, Stephen King'in 1987 tarihli Misery romanından türemiş bir karakterdir. Bu filmde ölüm kitabı olarak da geçmektedir. Ve bu romanda iki ana karakterden biri ana düşman olarak rol alır. Yani Annie Wilkes. Öncelikle herkese merhaba arkadaşlar. Bu videomda sinema tarihinin en takıntılı ve psikopat kadını Annie Wilkes'in hikayesini izleyeceksiniz. Ben Mertcan Bozkurt. İyi seyirler dilerim. Annie'nin hikayesine geçmeden önce filmin kısaca bir özetini geçecek olursak, Misery filmindeki ünlü yazar Paul Sheldon araç kazasından sonra Annie Wilkes tarafından kurtarılır ve bir kulübede sağlığı kadın tarafından geri kazandırılır. Annie Wilkes yazara kendini diplomalı bir hemşire olmakla birlikte aynı zamanda bir hayranı olarak tanıtır. Paul'a endişelenecek bir şeyin olmadığını söyler. Başlangıçta Annie'nin kabiliyetli, yardımsever ve iyi niyetli bir insan olduğunu görmekteyiz. Paul'un yeniden ayağa kalkması için yardımda bulunan, normal hayatına geri dönmesini dileyen masum bir hayranı olarak görülür. Ama daha sonra Annie haftalar boyunca davranışlarında birçok dengesizlikler yaşanır. Gün geçtikçe artık o kadar iyi niyetli bir insan değil, obsesif, sanrılı ve tehlikeli davranışlar sergileyen bir kadın olduğunu hep birlikte izleyiciler olarak görmekteyiz. Paul Sheldon bariz psikopat bir kadının merhametindeki ölüm kalım oyununa hapsolmakla birlikte yazar için yaşam mücadelesi başlar. Annie Wilkes'in 48-50 yaşlarında olgun yaşlı bir kadın olduğunu görmekteyiz. Colorado Silver Creek'te bir kulübede tek başına yaşamaktadır. Annie bekar bir kadındır ve aile, yakın arkadaş gibi herhangi bir tanıdığı bulunmamaktadır. Çünkü insanlardan nefret ediyor, yalnız bir yaşam sürmek istiyordu. Ağır yapılı, güçlü, fiziksel olarak sağlıklı, özgür bir kadındır. Annie boş zamanında çiftliğiyle ilgilenmekte, evcil domuzu Misery dahil birkaç hayvanı da vardır. Evi iyi organize edilmiş, oldukça temiz ve detaylara dikkat edilmiştir. İhtiyaçlarını karşılamak için arabasıyla kasabadaki yerel dükkana gidip alışverişini yapıyor. Yemeklerini kendi yapıyor ve televizyonda gece vakti eş bulma programlarını izliyor. Annie'nin evinde telefon hattı olmamasına rağmen ne gariptir ki evinde telefonların olduğunu görmekteyiz. Muhafazakar giyime sahip, boynunda ise sürekli haç kolyesi takılıdır. Çok dindarmış gibi bir imaj çiziyor ve kelimelerinde çok defa Tanrı'dan bahsetmektedir. Kesinlikle kaba dil kullanmaktan kaçınıyor. Hayatının neşesi ise Paul Sheldon'ın yazdığı eserleri okumaktan geçiyor. Yazarın kitaplarından bir koleksiyon oluşturmuş, kitapların her birini birkaç kere okumuştur. Hikayelerin birçoğunu da kalbine kazımıştır. En sevdiğim Misery romanlarının kahramanıyla yakın bağda kurmuştur. Çünkü sen yaşıyorsun ve daha çok kitap yazacaksın. Ah Paul, yazdıklarının hepsini okudum. Missouri hikayeleri. Hepsini ezbere biliyorum. 8'ini birden. Hepsini çok seviyorum. Çok naziksin. Sen de çok zekisin. Karakterin arka planına baktığımızda bilgi oldukça kısıtlı. Bilgilerin birçoğuna gazete küpürlerinden ulaşılmaktadır. Gazete küpürleri hayatındaki büyük olayları yaratıcı şekilde düzenlediği, hurda defterinde sakladığı özel bir bölmede bulunmaktadır. Annie Wilkes, Los Angeles, Kaliforniya Üniversitesi hemşire okulunu bitirerek lisansını onurla almıştır. Hurda defterinde bulunan küpürlerde başarılı bir hemşirelik öğrencisinin merdivenlerden düşüp kafasına aldığı darbeler sonucu öldüğü ve Annie Wilkes'in kazanın tanığı olduğu açıklanıyor. Tabi yazar Paul Sheldon bunları incelerken oldukça da şaşkındır. Paul Sheldon o zor durumda yürümeye başladığında, tabii ki de Annie Wilkes evde yokken odaları karıştırınca evin içinde gizli bir yer buluyor ve orada da bu gazete küpürlerine ulaşıyor. Makalenin devamında Annie Wilkes'in baş hemşire olarak görev yaptığı yoğun bakım ünitesindeki kişilerin kazara veya gizemli ölümü şeklinde diğer ölüm ilanları da bulunmaktadır. Yazar başka bir küpürde Denver'daki bir başka hastanede Annie Wilkes yeni doğan hemşiresi görevini aldıktan sonra hastanenin yeni doğan ünitesini gizemli ölümler dizisi kuşatmaya başladı
çıkardığı küpürlerini görüyor. Yazar 1984 tarihli birkaç küpüre baktığında bir ay içerisinde 5 bebeğin ölü bulunduğunu, hemen ardından Annie Wilkes'in mahkemeye çıkarılıp şüpheli sıfatıyla sorgulandığını görmektedir. Ancak şaşkınlık yaratacak olay ise cinayetlerde asla onu suçlu bulmuyorlar. Annie Wilkes önceden evli olduğunu, kocası onu ani bir şekilde bıraktığında hazırlıksız yakalandığını ve hastanede gece vardiyalarına kalacak kadar kendini işe verdiğini söylemektedir. Annie Wilkes'in borderline ve çeşitli kişisel bozukluklara sahip bir insan olduğunu da görmekteyiz. İçerisinde pek çok kişisel bozukluğu da beraberinde getirmektedir. Daha sonra Paul Sheldon kendini toparladıktan sonra Annie, Paul'u yeni el yazmasının orijinal tek kopyasını yakmaya zorlar. Yataktan kalkacak kadar iyileştiğinde ise onu karakteri hayata döndürdüğü Misery'nin Dönüşü adlı yeni bir roman yazmaya zorlar. Kimsenin okuması da gerekmiyor. Kendime saklayabilirim. Kimsenin varlığından haberi bile olmaz. Hı? O var olduğu sürece aklın asla özgür olmayacak. Önce kibriti çakmalısın Paul. Bu Tanrı'nın isteği, görmüyor musun? Sen zeki birisin. Bunu kolayca görebileceğini biliyorum. Bizler bu dünyaya yardım için gönderildik. Benim sana yardım etmem gibi. Doğru olanı yapıyorsun. Aa! Aman Tanrım, aman Tanrım! Ah! Ah! Tanrım! Ah! Tanrı'ya şükür. Ah Tanrım! Şükürler olsun. Şükürler olsun. Annie yokken Paul ağrı kesicilerini saklamaya başlar. Akşam yemeği sırasında şarabına ezilmiş ağrı kesiciler katarak Annie'yi zehirlemeye çalışır. Ancak Annie yanlışlıkla bardağını devirince başarısız olur. Daha sonra Annie'nin geçmişiyle ilgili gazete küpürlerinden oluşan bir karalama defteri bulur. Bu bilgileri anlatmıştık arkadaşlar. Daha sonra Annie, Paul Sheldon'ın bu küpürleri karıştırdığını öğrenir ve Paul'ün odasından gizlice çıktığını öğrendiğinde tekrar kaçmasını önlemek için bir balyozla ayak bileklerini kırar. Filmde Annie, Paul'ün ayak bileklerini kırıyor fakat romanda ise kesiyor diye geçmektedir. Sakın yapma lütfen. Tanrı aşkına. Bu tek çare. Yerel şerif Buster, Paul'ün ortadan kaybolmasını araştırmaktadır. İpuçları onu Annie'yi ziyaret etmeye yönlendirir. Ancak Paul'u bodrumda uyuşturulmuş halde bulduğunda Annie onu vurarak öldürecektir. Daha sonra Paul Sheldon'ı öldürmeye karar verir. Ancak Paul onu Misery'i hayata geri döndürmek ve romanı bitirmek için yeterince uzun yaşamasına izin vermeye ikna eder. El yazması bittiğinde Paul Annie'den bir sigara ve şampanya ister. Döndüğünde el yazmasını ateşe verir. Annie onu kurtarmak için panik yapınca Paul Sheldon ona sert bir daktilo ile vurur ve şiddetli bir mücadeleye girişirler. Paul Sheldon omzuna kurşun yarası alır. Daha sonra Annie ona takılır ve kafası daktiloya çarpar. Paul odadan çıktığında Annie tekrardan ona saldırmaya kalkışır. Paul Sheldon metal bir kapı durdurucu alır ve yüzüne vurur. Sonunda Annie'yi öldürmüş olur. 18 ay sonra elinde bastonla yürüyen Paul Sheldon, New York City'deki bir restoranda menajeri Marcia ile tanışır. İkisi Misery sonrası ilk romanını tartışır ve Marcia ona erken dönemdeki olumlu havayı anlatır. Paul esaretinin dehşetiyle başa çıkmanın bir yolu olarak romanı kendisi için yazdığını söyler. Marcia esareti hakkında kurgusal olmayan bir kitap düşünüp düşünmeyeceğini sorar. Ancak deneyimden dolayı psikolojik travma yaşayan Sheldon bunu reddeder. Paul Sheldon daha sonra Annie'nin mekanda olduğunu ve kendisine yaklaştığını görür. Ancak çok geçmeden bunun bir halüsinasyon olduğunu fark eder. Gerçekte gördüğü kişi Sheldon'a onun bir numaralı hayranı olduğunu söyleyen bir garsondur ve Paul'un uyusalca çok tatlısın yanıtını vermediğini
gelmesine neden olur. Yaptığım birkaç araştırmada o zamana kadar tanınmamış bir oyuncu olan Kate Bates, Misery filmindeki gösterdiği olağanüstü performans sebebiyle geniş çapta tanınmış ve starlığa terfi etmiştir. Evet, yukarıda da belirtmiştim. Stephen King'in romanında Annie Wilkes kaçmaması için Paul'un ayağını keser. Filmde ise bir balyozla ayağını bileklerinden kırar. Bu değişimi yapıp yapmama hususunda senarist ve yönetmen uzun bir süre tartışmışlar arkadaşlar. Fakat her ne olursa olsun bu sahne filmin en akılda kalıcı sahnesidir. Bir ironik bir şey daha var. Misery kelimesinin anlamına baktığımızda acı, ızdırap anlamına da gelmektedir. Evet, bugün sinema tarihinin en takıntılı ve psikopat kadınını inceledik. Eğer sizlerin anlatmamı istediği bir film karakteri varsa aşağıda yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Video hoşunuza gittiyse beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.